Selamünaleyküm. Bugün ikiyüzlülük ve menfaatçilik açısından kişisel gelişimi ele alacağız. İkiyüzlü olmak bir karakter biçimidir. Bunu anne baba yetiştirenler öğretir çocuğa. Kişisel gelişebilmemizin en önemli yolu manevi gelişimi sağlamaktan geçer. Kalplerimizin eğriliğini gidermek her iki dünya için gereklidir. Kendi menfaati peşinde koşan, diğer canlıları önemsemeyen insan ne bu dünyada ne ahirette kabul görmez. İkiyüzlülük, menfaatçilik hayatımızın her yerinde var, çevremizde var. Bu yüzden etrafımıza uymaya çalışırken bir bakmışız ki münafıklar listesine adımız yazılmış. Fark etmeden münafık olarak yaşayıp ölmek de var. Batı'dan aldığımız şekliyle olduğu gibi kişisel gelişimi hayatımıza uygularsak, yani İslam dininin kurallarıyla birleştirmezsek şu üç tehlikeyle karşılaşabiliriz. Birincisi, bireycilik, bencillik. Bireycilik, bencillik bizi ben merkezciliğe sürükler. Merhametsizliğin, şefkatsizliğin temelinde bu bencil bireycilik yatar. Özümüzle tekamül yolculuğumuzla ilerlerken kimseye zarar vermeden vicdanla hareket etmek gerek. Kendi gelişimimiz için insanları harcayarak, yok sayarak, onları aldatarak bir yere varamayız. Toplumun içinde birey olabilmek, bir bütünün parçası olarak mümkün olabilir. Bu yüzden birey olarak gelişirken, özgüvenimizi yükseltirken bencilliğe sapmadan, insanları ezmeden ilerlememiz, yol kat etmemiz doğru olandır. İkincisi rekabetçilik ki, rekabetin altında kıskançlık, haset gibi yoğun negatif duygular yatar. Ben iyi olayım, rakibim kötü duruma düşsün hissi bile bize zarar verir. Kalplerimizi menfaat avcısına dönüştürür. Biz büyük hedeflere yükselirken etrafımızdakilerin çöküşünden değil, bizimle birlikte ilerlemesinden mutlu olursak rekabet tatlı bir hal alır. Düşenin elinden tuttuğunda sen bir değer kaybetmezsin. Aksine ruhun ve varlığın güçlenir. Hayatın anlam kazanır ve ahiret için de yatırım yapmış olursun. Kişisel gelişimi İslam'dan ayrı tuttuğumuzda başımıza gelecek üçüncü tehlike de aşırı dünyevileşme. Mala, mülke, bedene aşık yaşamak normal hale geldi günümüzde. Paramızla, kıyafetimizle, makamımızla değerli buluyoruz kendimizi. Kişisel gelişimi ruha değil, bedenimize ve süse yatırım yapmak zanneder olduk. Dünya ve zevk düşkünlüğünü, gösteriş hastalığını, özgüven sanmamız da gafletin bir göstergesi. Nefis doymaz, lükse daldıkça daha fazlasını ister insan. İsrafa ve savurganlığa başlar. Etrafınıza bakın. Savurganlığın, lüksün sınırı kalmadı. Herkes birbiriyle yarış halinde, düğünler yapıyor, bebek partileri yapıyor. Kimse kimsenin altında kalmıyor. Sonu yok gibi görünüyor bu sefaya dalmanın. Bu yüzden Allah'ın ilmini almak farz üzerimize. Hangi bilimde uzmanlaşırsan uzmanlaş. İster coğrafya, ister fizik, ister psikoloji. İlla Allah'ın ilmini öğrenip birleştirmen gerek. Böylece rehberin sağlam bir kaynak olduğu için yanlışa düşmezsin. Hataların törpülenir. Doğruyu bulmak kolay olur. Üç arkadaştan misal verelim. Ateş, su ve ahlak arkadaş oluyor. Birbirimizi kaybedersek nasıl bulacağız diyorlar. Su diyor ki, şırıltı, hışırtı duyarsanız ben oradayım. Ateş diyor ki, nerede bir duman görürseniz ben oradayım. Ahlak da diyor ki, beni sakın kaybetmeyin, bir daha bulamazsınız. Ahlak ancak kalplerimizi münafıklıktan koruyarak yaşanabilecek bir kavram. Bu sebeple münafıklığın, ikiyüzlülüğün bize nasıl bulaştığına bir bakalım. Anne çocuğunu kandırır, elindekini saklar. Attım gitti der. Arkasına sakladığı elindekini gizler. Çocuğun anlamadığını sanır. Çocuğunu yanına çağıran bir anne ise gel gel ne vereceğim sana der. Çocuğa vermez, kandırır. Komşu gelir iyi davranır. Komşu gidince arkasından çekiştirir. Çocuk bunları kaydeder. İki yönlü tutarsız olur. Eşine bile ikiyüzlü davranır. Yüzüne güler, arkasından konuşur. Çocuk ikiyüzlülüğü öğrenir. İnanç boyutunda da itikadı böyle olur. Nifak yani aldatma kimlikli olur. Çocuklarımıza karşı tutarlı olmalıyız. İstedikleri şeyi şimdi vermem olmaz deyip sonra da ağlayınca veriyorsun. Sen çocuk olsan ne yapardın? Bir anneye böyle söyleyince kabul etmedi. Mümkün değil, susturamıyorum. Mecburen ağlayınca istediğini veriyorum dedi. Ama bu hale sen getirdin. Şimdi işin içinden çıkamayınca çocuğu suçlamak, huyu bozuk demek doğru mu acaba? Çocuk tutarlılıkla, sabırla yetiştirilir. Bir öyle bir böyle yaparsan çocuğun huyu suyu bozulur.
Çocuklar karakterini bizden aldıklarıyla inşa ediyorlar. Anne babalar şahsiyetli, tutarlı kişiler olmalı. Yoksa çocuk menfaat avlar. Kız çocuk öyle telkinler alır ki aslında halim selim huylu olsa da aman kendini ezdirme. Tek başına ayaklarının üstünde dur, kocana muhtaç olma derken çocuğun fıtratı bozulur. Birisi size evliliği, kayınvalideyi, kocayı böyle anlatsa, kendini ezdirme dese nasıl bir intiba ile bu yola çıkarsınız? Beni ezecekler, buna izin vermemeliyim inancı oluşur ki tabii ki bu da zarar verir. Karşı tarafın her yaptığına cephe alma, kendini koruma ihtiyacı hisseder elinde olmadan genç kız. Kocaya muhtaç olmak, onun eline bakmak gibi kötü anlatılan şeyler de Kur'an-ı Kerim'de emredilen hükümlerdir aslında. Erkek, eşine çocuklarına bakmakla yükümlüdür. Onun görevidir. Bu kadının muhtaçlığı değil, tam tersine özgürlüğüdür. Ya anlaşamazsa kızımız, ya boşanır ortada kalırsa, kocası bakmazsa diye yuva kurulmaz. Zaten bu yüzden okuttuğunuz evlatlarınızın evliliğinden de hayır gelmez. Kendi sevdikleri becerilerini geliştirmek için okusun, çalışsın kişi. Yeteneklerini parlatsın, üretsin, ortaya eserler koysun. Ama Allah aşkına niyetlerinizi bozmayın. Açta açıkta kalır diye, kendi parasını kendi kazansın, kocasının eline bakmasın diye kızlarımızın beynini yıkamayalım. Sonrasında erkekleşmiş rahim sorunları yaşayan kadınlardan olmasınlar, fıtratlarını bozmasınlar. Düşüncelerde, duygularda da münafıklık var. Sevmiyordur mesela ama seviyor gözükür. Sırf birileri desin diye yardımsevermiş gibi davranır. Millete şirinlik yapar ama evinde terör estirir. Geçen gün akrabamız bir hanım kocası için şöyle dedi. Mehmet hep suratsız, yüzü asık, çok sinirli. Herkes şaşkınlıkla. Aa sahi mi? Biz onu çok eğlenceli, komik biliriz. Hiç kızdığını bile görmedik dediler. Demek ki şirinliği sadece başkalarına Mehmet Bey'in. Evin kapısından girerken tatlı dilini, güler yüzünü dışarıda bırakıyor. Her sevmediğimiz kişiye kötü davranalım, konuşmayalım, selamı sabaha keselim demiyorum. Ama her rol yaptığımızda kalbimiz istemiyorum diye bağırırken biz görüşmeye devam ettikçe, seviyor gözüktükçe ikiyüzlülük de içimize işliyor ve bizi hasta ediyor. Kalpler seveceği kişileri bilir, tanır, zorla güzellik olmaz. Nifak eşittir aldatma, eşittir münafıklıktır. Riya ise gösteriş yapmak, insanlar desin diye bir şeyleri yapmak, yani yine aldatma alametidir. Mesela üniversitede hocanız acımasız olabilir. O hocanın zıddına gitmenin gereği yok. En büyük akıl insanları idare etmektir. Ama not almak için dininizden de taviz vermeyin. Yani derslere katıl, hocanın huyuna git ama ne dilinle ne de kaleminle İslam'a aykırı bir şey yapma. Şimdi genel olarak kendimize bir bakalım. Hayatımızda ne galip? Samimi olalım. Fısk, fucur mu? Hakkaniyet mi galip hayatımda? Yani alelen günah işliyor musunuz? Ona buna fitne verip ortalığı bozup karıştırıyor musun? Laf taşıyor musun mesela? Ya gıybet? İnsanların en çok arasını bozan şey gıybet değil mi? Sen yapıyor musun? Başkalarının iyi şeylere sahip olmasından rahatsız oluyor muyuz? Örneğin, komşunun aldığı yeni güzel arabası seni mutlu mu etti yoksa rahatsız mı? Haset, kin, nefret, kınama hayatımızda ne kadar var? Affedebiliyor muyuz mesela bize yapılanları? Adalet sahibi miyiz? Kendi yaptıklarımızı görüp eleştirebiliyor muyuz? İnsanların iyiliğini mi istiyoruz, kötülüğünü mü? Diğer insanlar için kendi menfaatimizi düşünmeden sevinebiliyor muyuz? Peki, kendimize dürüstçe bu soruları sorabiliyor muyuz? Dünyaya düşkün olmanın kin, haset, riya, kibir, gıybet gibi türlü türlü manevi hastalıkları olur. Dünya düşkünlüğü aynı zamanda ister istemez nifak, aldatmayı beraberinde getirir. Kendi hayrını düşünüp aldatma, kandırma, karaktere bir oturursa kolay kolay düzelmiyor. Bu yüzden kişisel gelişimde çocuk yetiştirmeye önem veriyoruz. İkiyüzlü insanların vasıflarını tanımak gerekir. Bu insanların, yani münafıkların amelleri tutarsızdır. Sözleri mekana kişilere göre değişir. Dillerinde yalan vardır. İbadeti, dini zamana göre, mekana göre şekillendirme vardır. Din dünya işi karşı karşıya geldiğinde dinden taviz verirler. Namazı kazaya bırakmak, içtiği 3 tane ilaç için orucu bırakıvermek daha doğrudur onlar için. Etrafımızdaki kişileri bu sayede doğru tahlil edeceğiz.
kimin münafık, kimin gerçek ilim sahibi, hakiki Müslüman olduğunu, kimin diliyle kalbinin ayrı telden çaldığını anlayacağız. İkiyüzlülüğünü fark edeceğiz. Aldatmanın büyüğü küçüğü olmaz değil mi? Bizi kandıranlar bizden değildir diyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çıkarı için bizi aldatanları İslam'dan nefyediyor. Tartıları bozan, hile yapan, öne iyisini koyup arkasından çürükleri dolduran, aşırı kar koyan, sadece kendini düşünen. En basiti kopya çekip sınıf geçen, okul bitiren ve o diplomayla işe girip rızkını kazanan, parasını haram karışmadığını mı sanıyor, bereketli rızık umuyor. Aldatanları, kandıranları mutlu sanmayın. Nifak en büyük mutsuzluk sebebidir, hatta depresyon sebebidir. Bir kişi düşünün, eşini aldatıyor. Her çalan telefonda, her evine gelen kişi de yüreği ağzına geliyor. Eyvah, biri beni mi gördü? Bu gelen telefon benim sırrımla mı ilgili? Eşinin yüzüne bakarken bile tedirgin. Acaba bir şey mi duydu? Benden şüpheleniyor mu? Cebimde ya da telefonumda bir şey unutmuş olabilir miyim? Bir iş yapılırken bütün ümmetin hayrı gözetilmesi gerekir. Sadece benim ailem, sülalem, benim cemaatim dersek yine nifak girer, aldatma girer. Niyetlerde ufak bir eğrilik başlarsa aldatma da başlar. Münafıkun suresinde şöyle diyor. Onları gördüğünde çok hoşuna gider. Çok da güzel konuşurlar. Edalı, giyimli, vakarlı, ağızları edebiyatla lafı geveler. Mümini kandırırlar diyor münafıkları tanımlarken. Yani kendi menfaatleri için insanları aldatırlar. Güzel süslü sözlerle her şeyde yalan söyleyebilirler kolaylıkla. Kalpleri o kadar nifakla dolmuştur ki kendi çıkarları için anında kişileri, olayları yönlendirebilirler ve bunu kimsenin fark etmediğini zannederler. Bazıları ikiyüzlü menfaat avcısı olduğunu bilir, bazıları bilmez kendini. Önce kendimizi, sonra etrafımızdakileri iyi gözlemlememiz gerek. Kalplerimiz ne durumda? Gafletle kararmış halde mi? Cemiyette bir yerim olsun. Buradan itibarlı birileriyle tanışayım. Oğluma iş bulayım. Takdir gören bir aile olalım. Kızımı iyi zengin yerler istesin. Niyetler hep dünyalık, hep menfaat. Bir insan niye cesaretsizdir ki? İçlerimize atılan nifak tohumları yüzünden ne kadar kaybedecek şeyimiz varsa, dünya mal düşkünlüğü varsa o kadar cesaretimiz kırılır. Yalan da korkak ve cesaretsiz yapar. Kalp ikiyüzlülüğü kaldıramaz bu yüzden. Kalpler hep hasta. Münafıklık, iltihap, irin, kalp krizi gibi hastalıklara vesiledir. Tutarlı, dengeli, dürüst olmadıkça bu bizim potansiyelimizi, akliyetimizi, asabiyetimizi, kimyamızı ve sağlığımızı bozar. Bir örnekle anlatayım. Ortaokula giden öğrencilere öğretmeni sınav kağıtlarındaki yanlışları görmeleri ve notlarına bakmaları için kağıtlarını geri veriyor. Daha yüksek not almak için çocuklardan biri kağıda ek cümle ekliyor. Sonra da hocam ben tam yazmıştım, siz eksik not vermişsiniz diyor. Ve hocası fark ediyor. Çocuk yaptığı hatayı anlıyor, çok pişman oluyor. Yalan söylediği için üzüntüsünden 3 gün ateşler içinde yatıyor, hastalanıyor. İşte giz, sır, yalan, kalpte böyle hastalıklara, depresyona sebep olur. Kendimize bile dürüst değiliz. Bu bizim kimyamızı bozuyor. Aldatma kalpleri kaplıyor. Peki ikiyüzlülüğe çare dersek ne yapacağız? Nasıl anlayacağız? Nasıl çare bulacağız? Bu kalpte bir hastalık. Bu hastalık kalbin hak yoldan uzaklaşmasıyla olan alakasıdır. Hatta insanın kendi nefsine olan düşkünlüğüdür. Zira insan malı, mevkii, şanı, şöhreti hep kendi nefsi için ister. Öyleyse gerçekten insanın mabudu, tapındığı kendi nefsi olursa kalbe her türlü aldatma, ikiyüzlülük girer. Yani haset, kin, intikam, nefret, öfke gibi duyguları göndermek, yerine sevgiyi ve saflığı, temizliği koymak gerek. Yaptıklarımızı insanlara beğendirmek için değil, Rabbim benden memnun olur mu diye yapmak gerek. Dünyalıklardan şöyle bir silkelenip nefis mertebelerine yükselmek gerek. Yani kendini bulmak gerek. Bir sepet elma olsa, içinde bir tek çürük meyve bulunsa, diğerlerinde çürümesine sebep olur değil mi? İşte bir kötü insan da bütün insanların bozulmasına sebep olabileceğinden herkesin Kur'an-ı Kerim ışığında kalplerini temizlemesi gerekir. Bunun için yapmamız gereken şu: gözümüzü, kalbimizi ve zihnimizi başkalarının ayıplarını, eksiğini aramaktan men edeceğiz. Hiç kimse hakkında kötü zanda bulunmayacağız. Hep olumlusunu, iyisini düşüneceğiz.
İnsanları karalamak, küçük düşürmek, arkalarından kötü konuşmak, kalplerini kırıvermek bizim için çok uzak şeyler olacak. Sonra şöyle yapacağız. Elimizi kalbimize koyup yoklayacağız. Orada negatif enerjiler yoğunlaşmış mı bakacağız. Yaptıklarıma, işlerime, aldatma, riya karıştırmış mıyım fark edeceğiz. Şöyle yapın. Elinizi kalbinizin üzerine koyun. O kötü duyguları tek tek tutup atın. Sanki bir sepetin içini boşaltır gibi. Birer birer söküp atacağız öfkeleri, kıskançlıkları. Temizleyeceğiz. Gözlerimiz kapalıyken kalplerimizi manen temizleyeceğiz. Yerine sevgi, mutluluk, huzur dolduracağız. Mesela iş arkadaşına mı çok kızgınsın? Komşunu mu kıskandın? Ya da affedemediğin biri mi var? İntikam mı almak istiyorsun? Bu duyguları kendi hayrın için gönder. Sana zarar veriyor. Kalbine zarar veriyor. Gözlerin kapalıyken hepsini teker teker ellerinle kalbinden al ve dışarı at. Arındım, temizlendim hepsinden diye söyle. Sonra kalbine çiçekler, sevinçler, mutluluklar doldur. Önce sepetimizde yabani otlar vardı. Şimdi en sevdiğimiz nefis meyvelerle doldu. Ara sıra yapın bunu. Çok iyi gelecek, emin olun. Son olarak benim çok sevdiğim bir hadis-i şerifle bitirelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Eğer bir mümin 100 münafık ve bir tek müminin bulunduğu bir toplantıya gelse, mutlaka gidip o müminin yanına oturur. Bir münafık da içinde 100 müminin ve bir tek münafığın olduğu bir meclise gelse, gider de o bir tek münafığın yanına oturur. Yani kişi ne ise onu kendi hayatına çeker. Bugünlük bu kadar. Hepinize sevgiler, selamlar. Kalın sağlıcakla.